Size çok güzel bir köfte tarifim olacak. İyi bir köfte yapmak istiyorsan, lezzetli, bir de kuzu etini seviyorsan ne yapacaksın? Kuzu etiyle dana etini karışık köfte yapacaksın. Burada 200 gram kuzu kıymamız var. Hemen onu kabımıza alıyoruz. 600 gram da dana kıymamız var. Onu da kabımıza alıyoruz. Toplamda 800 gram kıyma oldu. Kuzu etini sevmeyen arkadaşlar varsa kıymanızı dana kaburgadan çektirebilirsiniz. Dana koldan çektirebilirsiniz. Evde robot varsa robotla, robot yoksa bıçakla, zırhla doğrayabilirsiniz. Ortalama buradan 8 kişilik köfte çıkar. 100 gram soyulmuş soğanımız var. Yani küçük boy bir tane soğan. 4 diş sarımsağımız var. Şöyle göstereyim. Bir tutam da maydanoz. Hemen bunu bir robottan çekelim. İçine 3 yemek kaşığı şöyle tepeleme bir galetonu boşaltıyoruz. Evde galetonu yoksa bir tane yarım ekmeğin içini çekebilirsiniz robottan. Bir tane de yumurta kırıyoruz. Arkadaşlar bu karışımdan her türlü köfteyi yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuzu kendiniz ayarlayın. İşlenmiş tuzla tabii ki işlenmemiş tuzun arasında lezzet farkı oluyor. Bir tatlı kaşığı acıyı seviyorsanız pul biber atıyoruz. Bir çay kaşığı kimyon atıyorum. Şimdi kimyonla sarımsak ne yapacak? Etkileşimde bulunacak. Çok değişik bir lezzet çıkartacak ortaya. Kesinlikle beğeneceğinizden eminim. Bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde yoğuracağız. Kuzu etini sevmeyen arkadaşlar varsa kıymayı dana kaburgadan çektirebilir. Aynı ölçülerde. 800 gram dana kaburga çektirebilir. Emin olun aynı lezzeti yakalarsınız. Köftemizi iyice yoğurduk. Şöyle bakın. İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek bir köfte. Şimdi bunu dolaba atacağız. Ortalama 15-20 dakika bir dinlendireceğiz. Ondan sonra köftemizi yapmaya başlayacağız. Hemen şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Basıyorum, köfte geri şişiyor. Dolapta dinlendirdik. Bunun yarısını basıp difrize atabilirsiniz. Köftelerin misafirinizin sayısına göre istediğiniz ölçülerde kesin, kişi başına kaç tane hesaplıyorsanız. Köfteleri kestim. Hemen hepsini şöyle elimle bir kontrol ettim. Hemen şöyle köfteleri elimizde yuvarlıyoruz. Uç tarafından bir kere basıyoruz. Şöyle basıyoruz. Bırakıyoruz. İsterseniz tahtada da yuvarlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. 5 kişiye bir tane orta boy soğan hesaplayın. Tabandan lezzet versin diye bir diş de sarımsak atıyoruz. Hemen bir tane de soyulmuş domatesimiz var burada. Tavamızın altını yaktım. Elimizi şöyle tuttuğumuz zaman elimizin ortası hafiften yanacak. Tavamız ısınmış demektir. Hemen şöyle elimi tutuyorum. Elimin ortası yanmaya başladı. Tava sıcak olsun. Her türlü tavada yapabilirsiniz. İsterseniz 140 derece fırına 20 dakika atıp yüzünü pişirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ortalama 2 dakika buna dokunmayacağız. Alt tarafı pişecek. Kendini bırakacak. Ondan sonra diğer tarafını çevireceğiz. Arkadaşlar 2 dakika geçti. Hemen ilk attığım taraftan kontrol ediyorum. Görüyor musunuz? Hepsini bu şekilde çevireceğiz. Köftelerin hepsini çevirdim. 2 dakikada öbür tarafını mühürleyeceğiz. Tavayı bıraktığı gibi köfteleri alacağız. 2 dakika geçti, hemen şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Öbür taraflar da mühürlenmiş. Hemen birden yuvarlandı. Görmemiş olabilirsiniz. Şöyle bir sallıyorum. 1 dakika daha bir durduracağım. Çok fazla pişirmemize gerek yok. Hemen şöyle bir kenara alıyorum bunu.
Tavamızın içine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyorum. Sıcak yağlı tavamızın içine soğanını atıyoruz. Önce soğanı kavuracağız. Orta ateşte soğanlar rengini atana kadar, çiğ kokusu gidene kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Soğanımız kavruldu, rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada içine 1 yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Eğer siz 5 kişilik yapıyorsanız yarım yemek kaşığı atın. Salçayı iyice şöyle bir kavuracağız. Salça tavanın dibine yapışmaya başladığı zaman kavrulmuş demektir. Salçayı ne kadar iyi kavurursan midende yanın ekşime yapmaz, o kadar daha lezzetli olur. Salçamız kavruldu. Tam bu aşamada sote doğranmış domates biberini ilave ediyoruz. Domates biberin de her tarafına bir salçayı değdireceğiz. Değdireceğiz ki yemek pişmiş olsa bile salça bunu koruyacak. Erimeyecek, daha güzel bir rengi olacak. Her tarafına salçayı da değdirdik. Bu aşamada 1 bardak soğuk su veriyoruz. Soğuk suyla önce bir salçamızı açıyoruz. Hem rengi daha güzel çıksın, daha lezzetli olsun diye. Soğuk sudan sonraki verdiğiniz suyu sıcak verebilirsiniz. Çok fazla su vermeyin ilk aşamada. Köfteyi koyduktan sonra suyunu ayarlayın. 3 bardak su verdim. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra su ayarı yapacağız. Yarım tatlı kaşığı tuz attım. Tuzu kontrollü atın. Pul biber. Sevdiğiniz kadar. Az bir de karabiber. Daha fazla baharat kullanmayacağız. Köftenin lezzetini kaçırmasın. Bu sulu bir yemek olmayacağından dolayı suyu biraz az olacak. Hemen köfteleri yerleştiriyoruz içine. Şöyle üstüne bir çay tepsisi kapatıyorum. Kısık ateşte ortalama 10 dakika bunu bir ne yapacağız? Pişireceğiz, buharlandıracağız. Daha fazla kaynatmaya gerek yok. İçine çiğden bir sarımsak atıyorum. Sarımsağın lezzeti daha çok çıksın. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte 3 dakika daha bir kaynatacağız. Ondan sonra altını kapatıp sunuma geçeceğiz. Kısık ateşte 3 dakika daha kaynattım. Ocağımızın altını kapatıyorum. Patatesleri hesaplarken orta boy bir tane patatesi 1 kişi olarak hesaplayacağız. Çok fazla da ufaltmayacağız. Patatesler suya çıkmasın. Üzerine geçecek kadar hemen bir su veriyoruz. Üzerini geçse yeterli. Şimdi bunu ocağa koyacağız. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Altını açtım yüksek ateşte. Kapağı kapatıyorum. Hafiften de ılık bırakayım ki taşma yapmasın. Kaynattıktan sonra altını biraz kısacağız. Patatesimizin fazla suyunu süzdürdük. Hemen şöyle bir kaşık yardımıyla patateslerin hepsini bir ezeceğiz. Bu ezme esnasında içine süt vesaire bir şey atmayacağız. Attığımız zaman ezilme olmaz. İçinde pütür pütür kalır. Önce tam ezme işlemini tamamlayacağız. Ondan sonra içine ne katacaksak onu katacağız. Sadece zaten tuzla süt katacağız. Ne kadar fazla malzeme katarsak özünü bozarız, o kadar lezzetini bozarız. Fazla malzeme yemeği güzelleştirmez. Aksine orijinal lezzetini bozar. Şöyle gösterelim. Patatesi iyice ezdik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Artık bu aşamada yağını koyabiliriz. Tereyağı, sıvı yağ hiç fark etmez. 1 yemek kaşığı ben tereyağı diyeyim. Şöyle az bir de sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağımın altını en kısık dereceye getiriyorum. İçine attığım yağı içinde bir eriteceğim. Tereyağı, katı yağ hiç fark etmez, bir daha söyleyeyim. Patateslerimiz ezilmiş olduğundan dolayı artık sütünü katabiliriz. Sütü de kontrollü bir şekilde katacağız. Birden cıvırsa, kıvamını kaybederse bir daha aynı kıvamı bulduramayız. 1 su bardağına yakın süt kattım. Kalanını daha sonra katacağım. Yoğunluğunu ayarlayıp katacağım. Sütle beraber şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada kaşığı alıyorum içinden. Çırpma teliyle çırpacağım. Şöyle bir tel aldım. Hemen sütü tekrar kalan süt ilave ediyorum. Şimdi ne kadar süt yediğine bakacağız. Karıştıra karıştıra. Arkadaşlar bu püre fazla, 10 kişilik. Siz 5 kişilik yapıyorsanız ortalama 1 su bardağı süt yeterli. Patates çok olduğu için ben fazla katıyorum. İyice hızlıca bir karıştırıyoruz. Altı da bu arada kısık ateşte hafiften mi kabarmaya başladığı gibi tamam olur. 2 su bardağı süt kattım. Siz kıvamına bakmadan katmayın. Bu fazla olduğu için kattım ben. Patates tuzu inkerde şöyle 1 tatlı kaşığı tuz atıyorum.
Tuzu da karıştırıyorum. Kenara alıyorum. Şöyle kıvamını da bir göstereyim. Görüyor musunuz? Arkadaşlar püreli İzmir köftemizi yaptık. Bunu hesaplarken 4 tanesini porsiyon olarak hesaplayın. Yemeğimiz bu. Adetten şöyle bir de maydanoz koyalım ortasına. Şöyle bir çevirelim. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemeğin ismini yazın. Mutlak suretle karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Çıkan köfteyi gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biriniz yapar. Afiyet olsun.